Geldi abi güncelleme. Sonunda 1.2 güncellemesi. Büyük bir güncelleme. Bayağı büyük bir güncelleme hem de. Bayağı yeni şeyler geldi. Ha, AI'da falan güncellemeler var bu arada. Bayağı büyük bir güncelleme. Yol ısılarında vesaire güncellemeler var. Bayağı lastiklerde, frenlerde. Sonra jantların ısınması falan. Benim bildiğim vardı önceden ama şu an eklendi diye yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam o yama notlarında. Onlar eklendi. Fizik anlamında da bayağı bir şeyler değişti. Yağmurda da bayağı bir şeyler eklendi vesaire vesaire. Bayağı bir şey eklendi yani oyuna. Zaten çok büyük bir güncelleme. Hani burada şunu göstermek istiyorum. Badge eklendi abi. Burada nasıl bir sürücü olduğunuza dair bir badge eklendi. Burada mesela ben iyi bir sürücüymüşüm. Bundan bahsediyor. Beginner var, Rookie var. Bir de Good Drive vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakayım hemen yama notlarına. Ha, Rookie var, Good var, Trusted var. Yani işte yeni, daha Rookie'nin ne olduğunu biliyorsunuz, ben şu an çeviremedim. İyi sürücü ve güvenilir sürücü. Bir de Warning var abi. Warning ne? Tehlikeli. Warning de şöyle. Direkt bu ban sebebi olabiliyor. Bu size bir süre veriliyor bunun için, hani şey toparlayabilin diye. Ama toparlamazsanız direkt ban bile yiyebiliyorsunuz buradan. Ha, ban ne kadar yiyebiliyorsunuz onu bilmiyorum ama yiyebiliyorsunuz sonuçta. Sonra Creator var, Driver var. Ya Driver dediğim ne? Abi gerçek sürücüler şeye Le Mans Ultimate'e mail atıyor ve oradan bu badge'i, yani badge'i ne demek? Rozeti alıyor. Creator dediği, onu bilmiyorum, galiba şey admin falan olabilir. Muhtemelen admin, aynen. Bir de staff var. O da işte direkt çalışan. Bu oyunu yapan herhangi bir adam. Bu arada grafikler de güncellendi. Ya şu an açayım direkt yama notlarını okuyayım size ya. O kadar çok şey, yeni şey var ki aklımda tekte şey olmuyor. Şimdi Championship Online, bu işte race kontrol ile ilgili falan galiba. Co-op, iki sürücülü şeyler vardı, co-op şunlar. Şurada iki kişi, iki pilot aynı takımda AI'ya karşı yaşıyordu. Bunlarla ilgili bir şey fixlenmiş, bir bug falan. Live'lerle ilgili bir şey eklenmiş. Driver swap'lar güncellendi. Bunun, dur ya direkt size de vereyim şunu. Driver swap zaten tam şeyden önce, bu güncellemeden önce biliyorsunuz 24 saat Le Mans yarışı yapıldı. Bunu işte son güncelleme notlarını almak içindi bunlar. Is Anti-Cheat geldi abi. Artık oyuna crack giremiyorsunuz veya crack DLC yapanlar vardı. O da engellendi tamamen bu sistemle. Bunu bilmiyorum. Anlamadım. Ha, evet tamam. Break Replace şeyi MFD'de sorunluydu. Onu düzeltmişler galiba. Aynen, fixed diyor. Tamam, düzeltmişler. Burada bir şeyler, ya şu an çok üşendim. Bayağı bir şey var çünkü hepsini okuyamam da. Ha, UI'da güncellemeler var abi. İnşallah düzeltmişler. UI'da şeyler var, sıkıntılar vardı, eksikler vardı. Ha, grafikleri güncellediler. Daha güzel, yani daha güzel demeyeyim de daha iyi bir FPS sunacak umarım. Doğru yapabilirlerse. Tire, lastik kuralları mı? Kimin hangi lastikle bitirdiğini falan gösterecek diyor. Yani çok şey değil. Dil eklendi, Japonca dil eklendi. Bir de ufak bazı güncellemeler diyor. İşte fiziklerde bayağı bir şeyler var. Yağmur fiziklerinde bayağı değişiklikler var. Daha önceden söyledim zaten onu. Dediğim gibi şu an bunların hepsini okumaya çalışsam bayağı uzun sürer. O yüzden şöyle... Ha, telemetri eklendi oyuna. Bu önemli bir şey. Telemetri eskiden yoktu. Yani Motek Data'nın şeyi var mıydı? Buraya uyuyor muydu bilmiyorum ama oyunun direkt kendi telemetri şeyi var artık burada. Ha, pist limitleri, bak bunlar güncellendi abi. Eskiden Moza'da falan sıkıntı yaşıyorduk. Hem artık daha fazla zaman verilecek bize yaptığımız hatayı düzeltmek için, hem de yine çeşitli yenilikler var. İşte yol profilleri falan güncellenmiş, bir şeyler yapılmış. Yani iyileştirilmiş. Imola'da bir şeyler düzeltilmiş vesaire. Ama bu pist şeylerine hiç girmeyeyim veya araba şeylerine. Arabalarda neyin değiştirildiğine. Sadece BMW'ye bakacağım direkt. Yani çok şeyler. Böyle ufak ufak güncellemeler, düzeltmeler vesaire var. Öncelikle şöyle araçlara girmek istiyorum. Burada da yenilikler var çünkü. Abi Paul Ricard yeni pistimiz LMS2 paketiyle geliyor. Şöyle hatta bakayım kaç dolarmış hemen sizin için. 12 dolar. LMS2 paketi komple. Silverstone 1 değil mi? Aynen, Silverstone 1 paketinde oluyor. Onun dışında hemen, şimdi burada ne eklendi? Evet, LMP3 eklendi abi. Bu LMP3 eklendi. Farkı ne bilmiyorum. Ben LMP3'lere hakim değilim. İşte önceden bunlar vardı. Şimdi de bu var. Bilmiyorum yani, dediğim gibi farkı ne ya da ekstra bir şey var mı ama. Onun dışında burada ekstra bir şey yok. Zaten bu da işte dediğim gibi LMS Pack 2 ile geliyor. Online'a gireceğim şuradan. Değişti bu menü. Biliyorsunuz normalde burada şurada olanlar ortadaydı. Race kontrol sağdaydı. Bu race kontrol buraya gelmiş.
Ve yani bildiğiniz race kontrol bu. Yani bu paralı şey. Aleykümselam, hoş geldin. Tuk tuk. Güncelleme bakıyoruz. Bunun yerini değişmesinin çok bir önemi var mı? Bence yani gereksiz bir şey. İşte yine special, weekly, daily eventler falan aynı şekilde hosted ve işte information'lar vesaire vesaire. Şimdi şuradan bakıyoruz. Yeni pist geldi. Evet. Paul Ricard burada hemen direkt çıkarttılar zaten şeye. WEC'te ve LMS'te şu an Paul Ricard'ın yarışları var. Şimdi öyle. O zaman bir sürüşe bakalım. Yağmurda sürüşe de bakacağım bu arada. Bir fiziklere bakalım. Benim en son sürdüğüm pist, yani direkt zaten BMW ile alacağım. Çünkü en hakim olduğum araç BMW. En hakim olduğum pist, bir Sebring'i deneyeceğim. Monza'yı deneyeceğim. Viraj kestiğindeki sistemler kötüydü. Mesela Monza'da sıkıntı çekmiştim. Monza'yı da deneyeceğim. Hatta ilk Monza'yı deneyelim. Burada sorunlar vardı. Neyi deneyeceğim başka? Spa'yı deneyebilirim. Belki şu Le Mans'ı deneyebilirim ama Le Mans'ta biraz daha şeyim, toyum. Sebring'i kesin deneyeceğim abi. Sebring'i bayağı seviyorum. Direkt abi hakim olduğum araçtan başlayalım şöyle. Yağmur sürüşünde mesela bazı eksikler vardı. Atıyorum bir su birikintisine girdiğinde direksiyonun hissizleşmesi gerekir ama hissizleşmiyordu falan. Bunlar da düzelmiştir umarım. Genel olarak Racing Line'ın daha fazla ısınma olayı var mesela. Bu fixlenmiş ya da eklenmiş. Umarım eklenmiştir. Bunca zamandır olmaması biraz garip çünkü. Yani yoksa. Şu an o yama notlarını bir daha bakmak istemiyorum 2 saat ama öyle olduğunu umuyorum. Tamam, şurada MFD'de bir şeyler var diyor. Dur bakayım ona. Evet, şu anda şu bug'ı düzeltmişler abi. Çok önemli bu, baktı da sanki. Bakın şu replace brake var ya. Hani frenleri değiştirme. O yes no diye böyle durmadan titriyordu. Yani oynuyordu, bir yes oluyordu bir no oluyordu. Onu düzeltmiş. Onun dışında burada bir şey yok. Şuradan bakayım. Buraya ekstra bir şey eklenecek falan diyor. Videoda da burada bir şey ekleneceğinden falan bahsediyordu. Hatta jant ısınma olayı eklendi dedim. Bu jant ısınmasını buradan görebilecektik ama göremiyorum. Yani ekstra bir derece göremiyorum ben burada şahsen. Onun dışında yani buralar aynı. UI'da başka hiçbir şey yok gibi ya. Bir bakayım bir daha UI'nin yama notlarına. Ya bir şeyler fixlenmiş, ondan bahsediyor. Şimdi çıkalım bakalım. Fiziklerde hissedebileceğim bir şeyler var mı, onu merak ediyorum. Bir farklılık var ya. Aa, bir şey eklenmiş lan, dur. UI'ye bir şey eklenmiş, evet. Telemetri şeyi galiba o. Muhtemelen ee, orada bir T yazan bir şey var. Muhtemelen telemetri record'un alınıp alınmadığını falan söylüyor. Onun dışında ekstra bir şey göremedim. Bu önümüzdeki 8-9-10 virajında çok fazla pit limitlerini aştığım için sıkıntı yaşıyordum. Hani gösteriyor gibi yapıyordu, göstermiyordu falan ve ceza yazıyordu. Bu arada ben niye süremiyorum arabayı? Bir saniye dur. Biraz bir süreyim ben bunu. Ya burada aslında fiziğe çok bakmıyorum şu an. Bakamıyorum daha doğrusu. Monza bunun için bence çok uygun bir pist değil. Sebring'de daha çok bakabileceğimi düşünüyorum ona, ya da Le Mans'ta. Burada daha çok şu şey olayına bakmak istiyorum. Kestiğinde ceza nasıl olacak? Çünkü ben burada kronik olarak viraj kesiyorum 8-9-10'da. Biraz daha bir turlayayım bakalım. Şu an araba genel olarak bir garip hissettiriyor bu arada. Ya dediğim gibi lastik fizikleri falan değişti. Muhtemelen ondandır. Bir spin de atacağım bu arada bir ara. Spin attığımda da fizikler ne durumda olacak onu merak ediyorum. Bu arada 200 FPS alıyorum. Az aslında. Bak abi, kestim mesela, hiçbir şey demedi şu anlık. Hani bir yeşil yanıp söndü ve bir şey demedi. Bir de Spa'ya dönelim. Bir bakalım. Bu sefer Sebring'den mi yapalım, Spa mı ya? Sebring yapalım, Sebring. Sebring'de kesebileceğim çok yer yok ama yani kestiğim yer yok ama şey iyi. Sebring hissetme açısından bayağı iyi bir pist. Yani çok daha fazla şey hissedebilirim Sebring'den. En son Hypercar sürmüştüm. O yüzden bir farklı, yani genel olarak bir garip hissediyorum ama bu Hypercar'la alakalı bir şey mi, yoksa yeni fizik, ya tabii ki yeni fiziklerin hissedilir farkları olacaktır. Ama ne kadar? Hani bir genel olarak direksiyon ağır hissediyorum şu anda. Eskiden çok daha ağır şu anda. Öyle gibi yani. Hadi bir deneyelim şu pistte. Evet yani
Böyle lastik sanki yola yapışıyor gibi ama bu yol tutuşunda bir artış hissetmedim açıkçası. Yani şöyle diyeyim, sanki lastik gerçekten böyle yola iyice esneyerek yapışıyor ama bu yol tutuşunda virajlardaki hızıma ekstra bir etki etmiyor. Yani bu arada şunu da söylemem lazım tabii ki de, ben normal bir hani GT3 sürmüş bir insan değilim. Bu yüzden bu söylediğim şeylerde eskiye göre bir değerlendirme yapıyorum. Eskiye göre bir karşılaştırma yapıyorum. Yani bu hangisi daha iyi, hangisi daha kötü, bunun kararını verecek kişi ben değilim. Ama hissettiklerimi olabildiğince size Türkçe bir şekilde aktarmaya çalışacağım zaten. Biraz daha deneyeceğim ama. Bu arada pistte hiçbir değişiklik yok gördüğüm kadarıyla. Yani herhangi bir körük değişikliği veya işte o tarz bir şey yok direkt. Ama tabii ki de yol, asfalt falan daha fixlenmiştir, yani güncellenmiştir. Yolu daha iyi tutuyormuş gibi. Lastik sanki gerçekten esniyor da yola yapışıyor gibi hissediyorum. Yolu daha iyi tutuyor ama bu viraj hızına etki eden bir şey değil. Sadece his olarak. FFB hissi diyeyim daha çok. Şimdi frenle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Frenler sanki bir tık böyle değiştirilmiş, yenilenmiş. Zaten ondan da bahsediyordu. İlla ki değişmiştir zaten. Frenlerde bir farklılık var abi. Frenler bir tık daha zorlaşmış. Bir Bahreyn denemek istiyorum ya. Gerçi Bahreyn son sürdüğüm pist ama Sebring'i de bayağı hatırlıyorum ve çoğu, yani şöyle söyleyeyim, hiçbir farklılık yok öncekine göre. Hani şu kadar geride fren yaptım falan gibi o kadar büyük değişiklik yok. Ama hissiyat olarak bir farklılık var tabii ki. Le Mans'tayız. Bu arada buraya şey eklenmiş. Şu an fark ettim bunu. Artık setuplarınızda notlar ekleyebiliyorsunuz galiba. Bu daha önceden yoktu sanki. Öyle hatırlıyorum. Hadi bakalım. Le Mans'ta neler göreceğiz. Bakalım. O çok ağır hissettiriyor bu arada direksiyon. Hani dedim ya, dönüşler bak şu anda da normalde bu kadar ağır değildi. Hani muhtemelen dediğin gibi lastikler böyle sanki daha çok pistte esneyip de tutunuyormuş gibi bir his yani. Daha soğuk lastikleri denemedim. Şu an şeylerle çıktım. Onu da denerim ama. Öyledir. Yani ben bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Çünkü abi ben kimim? Yani ben GP3 mü sürdüm? Hayır. Sadece abi her gün buradayım. O yüzden yani direkt gerçekle karşılaştıran bazı insanlar var. Hani sanki gerçekten sürmüş gibi. Ya da direkt şu oyunun fiziği çok kötü ya falan diyenler var. Kendi sürüş deneyimlerinden, karşılaştırmalardan vesaire yaparak. O yüzden bir şey demek istemiyorum ben şahsen. Ya ben sonuçta biliyorum abi, ben sadece burada gelip simülasyon yapan bir şeyim, yani adamım. Gerçekte hiç denemedim yani bunları. Bir yarış pilotundan dinlemek gerekiyor o şeyleri. Evet, o zaten genel olarak bir durum, bilinen bir durum. Update'ten önce de ACC'den daha iyiydi. Zaten asıl geçme amacım oydu benim bir yandan. Update'ten sonra da senin dediğine göre öyleymiş yani. Şu an senden duyuyorum bunu. Bir James'in videosuna bakalım abi ya. James video atsın da bakalım ona. James de GT3 pilotu bu arada. O da her türlü oyunu abi deniyor, test ediyor. İşte yani onlardan izlemek gerekiyor, anlıyor musun? Gidip sadece simülasyon yapan bir adamdan bir simülasyonun incelemesini izleyip fiziklerini yorumlamasını izlemek çok saçma. Bir de fiziklerine gerçekten kötü diyen insanlar falan var. Yani bu oyundan bahsetmiyorum. Genel olarak herhangi bir simülasyon deneyip fizikleri kötü diyen insan var. Ne oynamış abi? Gitmiş ACC oynamış. ACC gerçek mi? Hayır abi. O da bir simülasyon. Sen ACC'ye göre değerlendirme yapacaksan ACC'nin %100 gerçeği yansıtması gerekiyor. Yansıtıyor mu? Hayır. Oha, bayağı pit kaydı bu arada. Bu arada hazır spin atmışken şu lastikte bakalım ne gibi değişiklikler olacak spinden sonra. Önceden de böyle bir farklılık var. Çok spin attığım için çok biliyorum bunu. Bakalım yeni fiziklerle spin sonrası sürüş. Şu an araba çok tok hissettiriyor bu arada. Her şey kaza yok şu anda. Oyuna daha iyi kaza tekstürü eklendi de.
Ona bakacaktım. Bir kaza yaparız abi ya. Araba çok ağır hissettiriyor bu arada. Önceden yani BMW ağır bir araba, biliyorsunuz bunu. BMW o kadar ağır hissettirmiyordu abi. Yine ağır hissettiriyordu ama böyle başka bir araca karşı daha az ağır hissettiriyordu bence. Şu anda o ağırlığı alıyorum. Evet evet öyle. Ya bir de bazen kazalarda falan özellikle abi hiç kıpırdamamam gereken kazada böyle evesin nikahına uçtuğum falan oluyor yani, anladın mı? Bu ağır araçtan böyle bir şey olmaması gerekiyor ama kazada olan bana oluyor. O yani normalde böyle ağır bir arabanın orada daha oturaklı kalması gerekiyor. O yüzden McLaren'i de deneyeceğim. McLaren de benim önceden sürdüğüm bir arabaydı. Bakalım o hafif hissettiriyor mu mesela? Yani dediğim gibi bu daha araba oturaklı hissettiriyor. Burada ekstra çıkartacağım bir sonuç yok benim şahsen. Çıkartabildiğim. Bir de dediğim gibi McLaren'i denemek istiyorum. McLaren acaba nasıl, yine ağır hissettiriyor mu yoksa böyle daha böyle hani, anladın mı? Aerosu falan bayağı iyi arabanın ama şöyle bir sıkıntısı var kanka. Yani bu gerçekte de böyledir, buna eminim. Araba abi dışarıdan hasar aldığı gibi oyunda da bunu çok hissediyorum ben. Özellikle sürdüğüm zamanlarda çok hissediyordum zaten. Abi araba dışarıdan hasar aldığında, ki startta çok hasar alıyor. Yani bir zahmet. Böyle bir şey oluyor. Direkt aerosunun etkilendiğini hissediyorsun arabanın. Oo bayağı şey lan bu. Soğuk lastik yok. Soğuk lastiği BMW ile denesem daha iyi olur. BMW ile daha çok sürüm soğuk lastikte. Temperatures now 32 Celsius. Oha. Değil mi? Öyle. Abi şu an o kadar şey ki şu yani. O kadar atik hissettiriyor ki araba. Buldum sonunda doğru kelimeyi. Çok daha hafif kanka, çok. Çok rahat araba. Dur biraz daha hızlamam lazım aslında. Hızlanınca daha şey olur da. Şu anlık hafif, bayağı hafif. Ya tabii ki de öyle ama mesela BMW'nin ağırlığını ben aşırı hissetmiyordum. Yani şöyle arabada bir hantallık hissediyordum abi. BMW'ye ilk geçtiğim zaman da. Bir de frende bir gariplik hissediyordum. Anladın mı? Frende bir farklılık vardı, o kadar. Şu an BMW aracı harbiden ağır olduğunu hissettiriyor. Fark o. Hatta birazdan ya da sen de şu an bakabilirsin. Bir şeylere baksan araçların ağırlığına. Yaz BMW GT3 Evo kaç kiloymuş? McLaren 720S kaç kiloymuş? Ne? Nasıl ya? Doğru baktın değil mi? Eminsin. GT3 McLaren 720S GT3. Ben de inanamadım, şu an birazdan kendim bir daha bakacağım. Abi nasıl olur ya? Bu araba çok hafif şu anda. Yani tabii ki de oyunla bakarak gerçekteki şeyi tahmin etmeyeceğim ama kesinlikle daha hafif olduğunu düşünüyorum. Ha 1600, bir saniye. 1600 BMW, McLaren kaç? 1300 yok 1400. Yani bir zahmet. Çünkü öyle bir şey imkansız ya. Şeyin daha ağır olması. Neyse abi, fizikleri, sürüş fiziklerini vesaire, kuru sürüş fiziklerini konuştuk. Bir de yağmur var abi. Sırada yağmur. Hadi bakalım. Yağmurda hangi piste çıkalım? Spa ya, Spa. Bu arada şunu söyleyeyim. Önceki yağmur deneyimlerimle ilgili. Bir ara yağmurda yarışacaktım. Yağmur için antrenman yapmıştım. Ee, Yarış çizgisi kuru kalıyor. Ama şu an neyi eklemişler onu tam olarak anlamadım. Bir de bundan önce şey yapalım lan, dur. Soğuk lastik testi. Bunu da Le Mans'a deneyeceğim. Evet şu an lastikler 30 derece. Oo. Bir saniye dur. Evet bayağı farklı. Direkt hissettiriyor hem de. Çok daha diken üstünde hissediyorum şu anda. O kadar buzda gibi değil ama daha diken üstünde. Bir de şey test etmek istiyorum, şu an siz göremiyorsunuz ama sadece frene basarak jantları ısıtacağım bir. Önce frenleri ısıtacağım, frenler de jantı ısıtacak. Abi bak şu an sadece frenlerin ısınması. Ya size niye göstermiyorum ki ben bunu, bir saniye. Bak abi şu an sadece
Frenleri ısıttım. Frenlerle de jant ısındı. Bak nasıl ısınıyor lastik. Normalde bu kadar ısınmaz şeyde. Baksana. Yani şöyle söyleyeyim, 40'tan 50'ye jantlarla getirdim tamamen. Bu kadar frenle ısınmaz lastikler. Bak özellikle frene bastığımda, yani dediğim gibi bu şey, hani tabii ki frene bastığında araba öne doğru biniyor yükü. Ama bu sadece frene basman lastikleri ısıtmaya yetmez. Ama şu an jant ısındığı için, yani frenler jantı ısıttığı için jant da lastiği ısıtıyor. Ama jant ısısını göstereceğiz falan bir şeyler demişlerdi sanki videoda. Le Mans Ultimate kendi yayınladığı videoda, YouTube videosunda bunlardan bahsettiğini hatırlıyorum. Orada da görememiştim, şu anda da göremiyorum. Ekstra bir şey. Sadece jant var ha. Jant var diyorum. Sadece fren diski ısısı var. Lastik ısısı var. O kadar yani. Bak şu an direkt sertleştiriyor istiyorum. Lastikler ısındı, artık 60'a geldi. Bu benim salaklığım, lastiklerle bir alakası yok. Şu kaza aynen bak. Çamura girdim ya, muhtemelen ondan dolayı The bodywork's araba in pretty bir bad şey shape. oldu. We might need to Bakayım bir. fix that. Şurada biraz daha çamura gireceğim. Yoksa bayağı her yere gireceğim abi ben, lambur lumbur. Hadi lan artık. Abi çarptığım yer kirleniyor ya, bildiğin. Çok saçma olmuş o. Yani garip duruyor. Bakalım abi hemen. Damage tamamen açık. Bak araba çamurlu durmuyor mu? Bayağı damage şeyini düzelttik falan, daha güzel yaptık diyor. Boyası falan kalkıyor herhalde. Aynen. Ama uzaktan bakınca çamurlu gibi duruyordu. Bundan bu arada videoda böyle bahsettiler de o yüzden şu an bu kadar detaylı bakıyorum. Merak ettim. Daha çok çamurlu gibi durmuyor mu? Boyası akmış efekti vermişler de. Daha çok çamur gibi duruyor yani. Yok ya, bildiğin kaza yapınca burası şey oluyor böyle. Şöyle yakından bakınca yine boya kalkıyormuş gibi duruyor. Bak bence kalkmış ya bunun boyası. Öyle bir efekt var yani. Çamur böyle olmazdı. Baksana şurada çizikler falan var böyle. Çünkü çamurda da sürdüm yani, bak şurada. Özellikle onu test etmek için. Bak burada özellikle onu test etmek için çamura falan şeylere girdim. Çimlere girdim. Kuma giriyorum burada birazdan. Bak çarpınca geldi. O zaman yağmur testi. Hadi. Hadi bakalım. Oo, bu arada grafikler düzeltilmiş abi. Bu arada grafikler bayağı iyi yapılmış. Bu kadar güzel değildi şeyler. Dur. Hah, burada. Ben yağmur damlaların bu kadar güzel durduğunu hatırlamıyorum abi camda. Evet evet, bayağı iyi duruyor. Let's get some heat into these brakes. Çok şey gibi duruyordu böyle. Şeffaf olmayan kirli su gibi duruyordu falan böyle. Haydi bakalım. Sürüş hissi. Oo. Bir saniye. Lan dön dön. Bu arada McLaren'de sürmüştüm burada ama bu kadar zor olduğunu hatırlamıyorum ben. Baksana şu yerlere. Okay, Yasin. We've seen a few spots of rain. Seems to be increasing. The track temperature is falling. It's now 12 Celsius. Aşırı zor bu arada. Fizik olarak da çok daha iyi hissettiriyor. Bak bak, dönmüyor araba. Ve genel olarak çok aşırı diken üstünde hissediyorum. Evet evet. Baksana oğlum, gidemiyorum yani şu an. Ama şu su birikintisine girdiğinde o şey olayı hala yok galiba ya. Bir tane bulacağım, gireceğim direkt. Yok abi. Onu yine yapmamışlar. Hiçbir şey yok biliyor musun? O su birikintisine girme olayında. Hani orada bir arabanın sanki havalanmış gibi yerle bağlantısı kesiliyor sonuçta o su birikintisine girdiğinde. Onun yapılması gerekiyordu abi ama bak şuraya mesela özellikle girdim abi, hiç yok bir hissiyat ekstra. Ve bu bence büyük bir eksiklik. Oğlum yağmurda sürmek bu kadar zor değildi, ya da şu anki yağmur çok fazla, aşırı su var pistte.
Abi yağmur tamam ama yani hani şunu söyleyemem. Hani dedim GT3 sürmedim. Bu fizikler hakkında bir yorum yapamam. Ama şunu söyleyebilirim abi. Normalde bir yolda bir su birikintisine girdiğinizde bir hafif küçük gölete girdiğinizde yolda abi direksiyon bir hissizleşir, bir his gider. Çünkü o araba o anda yerden kesilir, tamam mı? Lastikler yere değmez artık, tamamen suyun üstündesindir. Sen anlık olarak da olsa böyledir. Ve bunun olması gerekiyor, bunun eklenmesi gerekiyor. Ama yok abi, bu direkt yok. Hani bu eklense bunu ne kadar doğru yaptıklarını, ne kadar güzel yaptıklarını ben şey yapamam ama şunu söyleyebilirim ki bunun yapılması kesinlikle gerekiyor ve yapmamış. Bu yani neden yapmamışlar onu merak ediyorum. Şu yağmurun bir tık seviyesini düşüreceğim. Son bir kez deneyeceğim öyle. Bir de G2'ler ekleyeyim. Bakalım çizgi nasıl şey olacak, ne kadar olacak. Hani sürdüğümüz çizgide sular azalıyor ya, o çizgi bir kurulaşıyor. Yani diğer pistin diğer bölgelerine göre. Ya da mesela sprey etkisi nasıl olacak? Onu test etmek için özellikle şu an G2'lerle beraber gireceğim. The pit exit looks clear. You've got cold brakes all round. Your tyres are cold. Evet, şu an henüz çizgi oluşmadı ve çizgi oluşmamışken sürüş zor gerçekten. Bakalım çizgi oluşunca ne kadar değişecek. Şu çizgi oluşsun da bir artık. Bak burada mesela ekstra suyu falan görüyorum yerde. Ama ekstra bir şeyi yok. Anladın mı? Bir his kaybı yok. Ekstra bir diken üstünde şey yok. O kısımda, pistin o kısmında mesela. Her kısımda farklı hissettirmedi. Yağmurun ne kadar olduğuna göre orada. Bakalım şimdi şu Porsche spreyine gireceğiz birazdan. Yani spreyde de bilmiyorum, belki grafikleri düşük kullandığım içindir bu kadar sprey. Yani sprey normalde bizim kör olmamız falan gerekiyor. Right side, clear right. We think Frey Ama has tam gone off spreyine the girecektim sen chicane. ya. Anladın mı? On your right. You're on the Abi. left. 3 wide. Oğlum You are clear on the bu nasıl right. AI ya? AI dediğin Looks like düzgün you've got sürer some abi. bodywork done. Adam yapıştırdı arkadan. Right. On your left. Hold your line. Clear on the left. Right side. Still there. Clear right. Yağmur çizgisi hala gelmedi abi. Abi bak hala şu çizgi oluşmadı. Yani ve önceden vardı, ben bunu hatırlıyorum. Daha önceden Spa'da başkalarıyla sürdüm yağmurda. Yine botlarla sürdüm. Ve çizgi oluşmuştu abi, şu an yok. Bak hala dümdüz her yerde aynı yağmur. Hala olmadı. Çizgi oluşmadı yani. 15 dakikadır sürüyoruz. Artık oluşması gerekiyor gerçekten. Yanlış mıyım? Abi yağmur yani bilemiyorum. 6 turda bence kesinlikle olmalıydı. O çizgi artık oluşmalıydı. 4 saniye var. Şu an kayıt olamam ki, beni almazlar buraya. Bakın abi, yeni rozetler artık böyle yani. Herkes kim neymiş görecek. Bak abi zaten şu adam platin. Yani platinde kaldıysa trusted'tır yani, bir zahmet. Bak bu adam warning abi. Bu adam direkt hani düzeltmezse banlanabilir gelecekte. Yakın gelecekte. Bak şurada yine olmasına rağmen, bronzlar olmasına rağmen bunlar güvenilir abi. Bu iyi ya bence. Bak mesela bu adam platin olmasına rağmen good driver almış. Thruster'ı alamamış. Yani güveniliri alamamış. Burada yine bak silver olmasına rağmen warning alan var. Gerçek pilotu falan var mı? Bu ne? Ha, rookie. Bunlar da daha yeni abi. Çıtır bunlar. Ay tamam, yani şu anlık şu yarışı beklemek isterdim de o kadar zaman yok ya. 26 dakikaya var. Saat 11'de başlayacak. 20 dakika yarış sürecek. 32 dakika zaten genel 11.30'da bitecek abi.
Olmaz. Portekiz'e de girmeyeceğim şu anda. Abi oyunda sistemi de tamamen yenilendi. Bu kurallar kaza, kim haklı, kim hatalı falan onlar da yenilendi. Söylediklerine göre şöyle bir şey yapmışlar. Yani anladığım kadarıyla, bunu videodan izledim, anladığım kadarıyla anlatacağım. Şöyle, bizim bu güncellemeden önceki yarışlarımızı izleyen bir sistem. Yani makine öğrenmesi yapmışlar. Oradaki dataları vesaire alıp hani kim haklı, kim hatalı falan ona göre bir datalarla vesaire şey yapılmış. Bir AI tarzı bir şey yapılmış diyeyim. Onu test etmek istiyordum aslında ama yani yapacak bir şey yok. Şu anda girebileceğim yarış yok. Çok da geçe bırakmak istemiyorum bir yandan. Evet, o zaman yani yavaştan kapatayım artık yayını. Aslında yarışa girmek istiyordum. Şu Le Mans yarışına yetişebilseydim girmek istiyordum ama maalesef. Tamam abi, neyse, yapacak bir şey yok. O zaman İleriki yarışlarda, ileriki videolarda vesaire zaten illa göreceğiz. Her gün deneyimleyeceğiz. Her yarışta bunu göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Bu yeni sistemleri vesaire. Umarım güzel yapmışlardır ya. Yani şu an tek diyebileceğim bir şey bu. Umarım güzel yapmışlardır abi. Neyse, görüşürüz o zaman. Allah'a emanet olun. Ben kaçıyorum. Bay bay.